Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Riverside County sınırlarında sessiz bir banliyö. Komşuların sıradan hayatlarını sürdürdüğü, çocukların bisiklet sürdüğü, akşamüstleri mangal dumanlarının havada dağıldığı, tipik Amerikan rüyasının yaşandığı bir yer. İşte bu mahallede dışarıdan bakıldığında sessiz ve saygılı görünen bir çiftin yaşadığı ev, yıllar boyunca karanlık bir sırrı gizledi. O ev, Turpin ailesinin eviydi. Hikaye 1980'lerin başında Batı Virginia'da başlar. David Alan Turpin, içine kapanık, matematiğe ve teknolojiye meraklı, sessiz bir gençti. Katı kurallar koymayı seven, geleneksel bir ailede büyümüştü. Daha o yıllarda disipline olan düşkünlüğü, çevresine mesafeli oluşuyla dikkat çekiyordu. Louise Anna Turpin ise Teksas'ta büyümüştü. Daha dışa dönük görünse de ailesiyle ilişkilerinde sürekli çatışmalar yaşayan, genç yaşta kendi yolunu çizmeye çalışan biriydi. İkilinin yolları bir kilise etkinliğinde kesişti. David'in sessiz cazibesi ve Louise'in maceraperest ruhu beklenmedik bir şekilde birbirini tamamladı. Çevresindekilere göre bu birliktelik tuhaf bir uyum barındırıyordu. İkisi de toplumla aralarına mesafe koyuyor, kendi iç dünyalarında birbirlerine sıkı sıkıya bağlanıyorlardı. Çok geçmeden evlendiler. Evliliklerinin ilk yıllarında David, mühendislik eğitimi aldıktan sonra Lockheed Martin gibi savunma sanayi şirketlerinde iş buldu. Bu iş, ona ve ailesine maddi anlamda rahat bir hayat sağladı. Louise ise ev hanımı olarak kaldı. Çift, kısa süre içinde çocuk sahibi olmaya başladı. 1, 2, 3 derken çocuk sayısı hızla arttı. Yıllar içinde tam 13 çocukları oldu. Bu sayı bile başlı başına çevrelerinde merak uyandırıyordu. Ancak çift, bunu dini inançları ve aile idealleriyle açıklıyor, kalabalık bir ailenin bereket olduğunu söylüyordu. Dışarıya verdikleri imaj, klasik mutlu ve dindar aile portresiydi. Disneyland gezilerinden fotoğraflar paylaşıyor, çocukların gülümseyen yüzlerini sergiliyorlardı. Sosyal medya hesaplarında Turpin ailesi, el ele tutuşmuş kardeşleri, birbirine bağlı anne babayı ve pırıl pırıl giyinmiş çocuklarıyla görülüyordu. Ama bu görüntüler birer sahte maskeydi. Fotoğraflar özel anlar için kurgulanıyor, gerçekte yaşananların üzeri örtülüyordu. Komşular bile çoğu zaman bu çocukları dışarıda göremiyor, sadece nadiren pencere arkasında silüetlerini fark ediyorlardı. Çift, çocuklarını asla devlet okuluna göndermedi. Resmi kayıtlarda evde eğitim verdiklerini beyan ettiler. Amerika'da yasal olan bu durum kimsenin dikkatini çekmedi. Ama evde eğitim aslında çocukların dünyadan tamamen koparılmasının kılıfıydı. Çocuklar dışarıyla iletişim kuramıyor, komşularla konuşamıyor, parklarda oynayamıyordu. Onların dünyası sadece evin dört duvarıyla sınırlıydı. Bu durum yıllar geçtikçe daha da katı kurallara dönüşecekti. Evin içinde hayat, dışarıdaki imajın tam tersiydi. Çocuklar belirlenmiş saatlerde yemek yiyor, çoğu zaman aç bırakılıyor, odalarında sessizlik içinde oturuyorlardı. En ufak kural ihlali ağır cezalara dönüşüyordu. Bazen günlerce zincire vuruluyor, bazen de karanlık odalarda kilitleniyorlardı. Ama bütün bunlar dış dünyaya yansımıyordu. Komşular bazen gece yarısı evden garip sesler duyduklarını anlatsa da kimse şüphelenmedi. Çünkü gündüzleri David ve Louise komşularıyla selamlaşan, saygılı ve kibar insanlar gibi görünüyordu. Yıllar sonra komşuların verdikleri ifadeler aslında küçük ipuçları içeriyordu. Bir komşu şöyle demişti: "Çocukları bazen gece çok geç saatte yürütüyorlardı. Sessizlerdi, yanımıza yaklaşmazlardı. Onların bu kadar çok çocuğu olduğunu biliyorduk ama kimse dışarıda oyun oynarken görmedi." Bir başkası ise şunu söyledi: "Louise'i markette görürdüm. Çocuklardan bazıları yanındaydı ama çok utangaçlardı. Konuşmazlardı, sadece birbirlerine bakarlardı." Bu ifadeler aslında yıllar boyunca göz önünde olan işaretlerin nasıl görmezden gelindiğini gösteriyordu. David ve Louise yıllar içinde çocuklar üzerinde mutlak bir kontrol kurmuştu. Ev artık bir yuva değil, bir tür hapishane haline gelmişti. Çocukların gelişimi durmuş, en büyükleri bile yaşından çok daha küçük görünmeye başlamıştı. Ama tüm bu karanlık tablo
2018 yılının o unutulmaz gecesine kadar gizli kalmayı başardı ve bu karanlığı aydınlatacak olan 17 yaşındaki bir kızın cesareti olacaktı. Bir gece evden gizlice çıkmayı başaran genç kız, yanında annesine ait eski bir cep telefonunu taşıyordu. Attığı adımlar belirsizdi, korkusu büyüktü ama nihayetinde yaptığı tek hamle 12 kardeşinin hayatını değiştirecek ve Amerika'nın gündemine oturacaktı. 911'i aramak. Üzerinde ince bir kıyafet, ellerinde titreyen bir eski cep telefonu vardı. Henüz sokakta yürümenin ne demek olduğunu bile doğru düzgün bilmeyen genç kız, nefes nefese ilerlerken hayatta kalma içgüdüsüyle sadece bir numarayı tuşladı. 911. Telefonun diğer ucundaki polis memuru, genç kızın titrek sesini duydu. Cümleleri korku ve panikle bölünüyordu. 911 emergency, what are you reporting? Help. This is 911, do you have an emergency? I just went away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across, they like throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Golden Turpin. What's your address? Okay, you gotta give me a minute. It's gonna take a while. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything. Does anybody at the house take any kind of medication? Oh, I don't know what medication is. Görevli memur, başta bunun genç birinin abartılı ifadesi olabileceğini düşündü. Ama sesindeki çaresizlik öylesine gerçekti ki, adresi aldıktan hemen sonra ekipleri olay yerine yönlendirdi. Kısa süre içinde Riverside County Şerif Departmanı'na bağlı polis arabaları, yıllardır sıradan bir ev gibi görünen o gri renkteki yapının önünde durdu. Evin önüne gelen memurlar, normalde hiçbir şeyin dikkat çekmeyeceği bir banliyö evinin kapısında durduklarını fark ettiler. Perdeler sıkıca çekilmişti. İçeriden ışık sızmıyordu. Kapıyı çaldıklarında karşılarına babaları David Turpin çıktı. Yorgun ve dağınık görünüyordu ama ses tonu şaşırtıcı derecede sakindi. Memurlar içeri girmek için izin istediğinde David çekinmeden kapıyı araladı. İşte o anda içlerinden biri ağır bir koku hissetti. Çürümüş yiyecek, kapalı odalarda birikmiş pislik ve insan atıklarının kokusu. Bu evde bir şeylerin çok yanlış gittiği ilk işaretti. Polisler içeri adım attığında sessizlik neredeyse kulaklarını sağır ediyordu. Karanlık koridorlarda ilerlerken zeminlerde dağınık eşyalar, çürümüş yiyecek parçaları ve kirli halılar dikkatlerini çekti. Birkaç dakika sonra bir odadan metal zincirlerin sürtünme sesi geldi. Kapıyı açtıklarında gördükleri manzara hayatlarının en büyük şokuydu. 3 çocuk paslı zincirlerle yatak başlıklarına bağlanmıştı. Gözleri boş bakıyor, vücutları iskelet gibi zayıf görünüyordu. Çocukların derilerinde yara izleri, bileklerinde kelepçelerden kalma morluklar vardı. O anki sessizlik sadece polislerin nefesleriyle bozuluyordu. İçlerinden biri raporuna şu notu düştü. Çocukların yaşlarını tahmin etmek mümkün değildi. Zayıflıktan, açlıktan, gelişim geriliğinden dolayı kim kaç yaşında anlayamadım. Evde toplam 13 çocuk vardı. En küçüğü birkaç yaşındayken, en büyüğü 29 yaşındaydı. Ama hepsinin vücutları sanki aynı işkenceden geçmiş gibi benziyordu. Çoğu konuşmakta zorlanıyor. Kimisi korkudan sadece fısıldayabiliyordu. Polisler, sağlık ekiplerini çağırmak için telsizlerine sarıldılar. Bir yandan da zincirlenmiş çocukları çözmeye başladılar. Çocuklardan biri, ağlamaya yakın bir sesle şunu söyledi. "Bizi öldürecekler sanıyorduk. Siz gerçekten bizi kurtaracak mısınız?" Bu sözler polisleri derinden sarstı. Evin önüne kısa süre içinde ambulanslar geldi. Çocuklar birer birer dışarı çıkarılırken mahalleli evin önünde toplanmaya başladı. Onlar için bu ev yıllardır biraz garip,
ama sessiz sakin bir aileye aitti. Şimdi ise önlerinden zincirlenmiş, iskelet gibi zayıf çocuklar geçiyordu. Ambulanslarla hastaneye götürülen çocukların sağlık kontrolleri, durumun vehametini gözler önüne serdi. Çoğu ağır, yetersiz beslenmeden dolayı gelişim geriliği yaşıyordu. Bazılarının kollarında ve bacaklarında zincir izleri, kafa derilerinde saç kayıpları, vücutlarında enfeksiyonlar vardı. Doktorlar raporlarına şunu yazdı: bu çocuklar yıllar boyunca sistematik şekilde aç bırakılmış ve kötü muamele görmüş. Bazılarının boyları ve kiloları yaşlarının yarısı seviyesinde. O gece David ve Louise Turpin gözaltına alındı. Çocukları zincirlenmiş halde yakalanan bir anne baba için beklenecek şey panik ya da pişmanlıktı. Ama ikisinin de yüzünde soğuk bir sakinlik vardı. Louise, polis arabasına bindirilirken hiçbir şey olmamış gibi bakıyor. David ise sessizce başını öne eğiyordu. Polis merkezinde verdikleri ilk ifadelerde çocuklarına kötü davranmadıklarını, sadece disiplin uyguladıklarını iddia ettiler. Hatta Louise, çocuklarının çok fazla yediğini, bu yüzden yemeklerini kısıtladıklarını söyledi. Bu sözler karşısındaki memurları dehşete düşürdü. Ertesi gün manşetler aynı başlıkla çıktı. Kabus evi, 13 çocuk zincirlerden kurtarıldı. Televizyonlar, gazeteler, internet siteleri, hepsi aynı soruyu soruyordu. Nasıl olmuştu da modern Amerika'da bir banliyö evinin içinde yıllar boyunca bu kadar büyük bir işkence saklanabilmişti? Çocukların ilk itirafları. Güvenli bir merkezde alınan ilk ifadeler tabloyu daha da netleştirdi. Çocuklardan biri polise şunları söyledi: aylarca banyo yapmamıza izin vermediler. Tuvalete gitmek yasaktı. Zincirliyken odamızda ihtiyaçlarımızı gidermek zorundaydık. Bir diğeri ise şöyle dedi: bazen haftalarca sadece ekmek ve fıstık ezmesiyle yaşıyorduk. Çok aç kalıyorduk. Rüya görür gibi yemek hayal ederdik. Bu ifadeler soruşturmayı yöneten savcının şu cümlesiyle özetlendi: bunlar yalnızca ihmal değil, planlı ve sistematik işkencedir. Artık mesele yalnızca çocukların kurtarılması değil, bu korkunç düzeni kuran anne ve babanın, David ve Louise Turpin'in adalet önüne çıkarılmasıydı. Çift gözaltına alındıktan hemen sonra savcılık ilk suçlamaları hazırlamaya koyuldu. Polis raporları, zincirler, kilitler ve çocukların ifadeleri dosyaya eklendi. Çocukların sağlık durumlarını gösteren raporlar da bu delillerin en önemlileri arasındaydı. Savcı Mike Hestrin basına yaptığı açıklamada şu sözlerle kamuoyunu bilgilendirdi: bu çocukların yaşadıkları şey Amerika'nın en korkunç istismar vakalarından biridir. Onlar yıllardır aç bırakılmış, zincirlenmiş, özgürlükleri ellerinden alınmıştır. Bu dava yalnızca çocuk istismarı değil, sistematik işkence davasıdır. İlk hazırlanan iddianamede çiftin her birine 12 farklı ağır suç isnat edildi. Bunların içinde işkence, çocuklara karşı ağır istismar, yasa dışı hapsetme, yetersiz beslenmeye zorlama, reşit olmayanlara şiddet uygulama gibi suçlar bulunuyordu. Ancak soruşturma derinleştikçe suçlamalar daha da arttı. Birkaç hafta içinde iddianamedeki suç sayısı 40'tan fazlaya yükseldi. Bu, Amerikan hukuk sisteminde nadir görülen kapsamlı davalardan biri haline geldi. Kardeşler, güvenli evlere ve bakım merkezlerine yerleştirildi. Hepsi farklı yaşlarda, farklı travmalarla mücadele ediyordu. Bazıları ilk defa normal bir kahvaltı yapıyor, bazıları ilk kez parkta oynuyordu. Bir sosyal hizmet görevlisi süreci şöyle özetledi: onlar için en basit şeyler bile devrim niteliğindeydi. İlk kez sıcak bir duş aldıklarında ağladılar. Çünkü böyle bir şeyi hayatlarında daha önce hiç deneyimlememişlerdi. Mahallede yaşayan insanlar hala şoktaydı. Gazetecilerin mikrofon uzattığı komşular, yıllar boyunca gördükleri ufak tefek işaretleri anlattı. Ama kimse bu işaretleri bir araya getirip gerçekleri görememişti. David ve Louise Turpin, 2018'in başlarında ilk kez mahkeme salonuna çıkarıldılar. Ellerinde kelepçeler, turuncu mahkum kıyafetleriyle içeri girdiler. Gazeteciler, kameralar, kamuoyu, hepsi o anı izliyordu.
Hakim suçlamaları tek tek okuduğunda çiftin yüzünde neredeyse hiçbir ifade değişmedi. Louise gözyaşlarını tutuyor gibi görünse de David soğuk bir sessizlikle oturuyordu. Avukatları çiftin suçsuz olduklarını iddia ettiklerini söyledi. Savcılığın sunduğu deliller ise yadsınamazdı. Zincir fotoğrafları, doktor raporları, çocukların ifadeleri, hepsi aynı şeyi gösteriyordu. Bu, uzun yıllar süren bir işkenceydi. Amerika medyası davayı manşetlerden düşürmedi. Televizyon kanalları günlerce Turpin ailesinin fotoğraflarını ekrana taşıdı. Bir yanda Disneyland'de çekilmiş mutlu aile fotoğrafları, diğer yanda zincirlenmiş çocukların kurtarılış görüntüleri. Bu ikili tablo, izleyen herkesi şoke ediyordu. Gazeteler, davaya House of Horrors yani Kabus Evi adını verdi. Sosyal medyada insanlar, devletin denetim mekanizmalarını, komşuların ilgisizliğini ve toplumun nasıl olup da bu işaretleri görmezden geldiğini sorguladı. Mahkeme sürecinde David ve Louise'in söyledikleri, kamuoyunda öfkeyi daha da büyüttü. Louise, çocuklarını disipline etmek için bazı yöntemler kullandığını ama bunu kötü niyetle yapmadığını iddia etti. Bir duruşmada şu sözleri sarf etti: "Çocuklarımıza zarar verdiğimizi düşünmedik. Onları korumaya çalışıyorduk." Bu cümle salonda buz gibi bir hava estirdi. Çünkü zincirlenmiş, aç bırakılmış çocukların görüntüleri hala herkesin hafızasındaydı. Soruşturma ilerledikçe bazı çocuklar cesaret bulmaya başladı. Psikologların desteğiyle verdikleri ifadeler davanın seyrini tamamen netleştirdi. Bir kız kardeş şunları söyledi: "Yıllardır pencereden dışarıya bakıyordum. İnsanların sokakta yürüdüğünü, güldüğünü görüyordum. Biz ise sadece zincirlenmiş bir hayat yaşıyorduk." Bir diğeri ise şunu ekledi: "Annem ve babam bize Tanrı'nın böyle istediğini söylüyordu. Ama Tanrı neden bizi zincire vursun ki?" Bu sözler kamuoyunun kalbine dokundu. Hakimin kararı. 2019 yılında karar günü geldi. Hakim Bernard Schwartz, davanın kapanışında tarihe geçecek sözler sarf etti. "Sizler en çok korumanız gereken kişilere, kendi çocuklarınıza en büyük ihaneti yaptınız. Onların çocukluklarını, sağlıklarını, özgürlüklerini çaldınız. Bu mahkeme onların sesi olacak ve bu ses sizin hayat boyu özgürlüğünüzü kaybetmenizi gerektiriyor." Ve karar açıklandı. David ve Louise Turpin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak yasal sistemde şartlı tahliye imkanı da bırakıldı. En az 25 yıl cezaevinde kalmaları gerekiyordu. Mahkeme salonunun tepkisi. Kararın ardından salonda sessizlik hakim oldu. Sonra izleyiciler arasında hafif bir uğultu başladı. Çocuklardan bazıları gözyaşları içinde birbirlerine sarıldı. Bu, yıllardır zincirlenmiş bir hayat süren gençlerin adaletle ilk defa buluştuğu andı. Kamuoyu verilen cezayı adil buldu. Ancak birçok kişi şartlı tahliye ihtimalinin bile olmaması gerektiğini savundu. Yine de adaletin yerini bulduğuna dair güçlü bir inanç hakimdi. Mahkemenin ömür boyu hapis cezası kararı, Turpin çocukları için yalnızca bir başlangıçtı. Zincirler çözülmüş, işkence sona ermişti. Ama yıllarca süren travmaların yarattığı izler hala derinlerdeydi. Bundan sonrası onların yeniden hayata tutunma mücadelesiydi. Çocuklar kurtarıldıktan sonra devletin koruması altına alındı. Sosyal hizmet uzmanları her birine ayrı programlar hazırladı. İlk zamanlarda en basit şeyler bile onlar için olağanüstü deneyimlerdi. Bir kız kardeş ilk kez bir parka götürüldüğünde günlüğüne şu satırları yazdı: "Salıncağa bindim. Rüzgar yüzüme çarptı. Özgürlüğün böyle hissettirdiğini bilmiyordum." En büyük kardeşler, yıllarca zincirlenmiş bir hayatın ardından ilk kez iş başvurusu yapmanın, üniversiteye gitmenin hayalini kuruyordu. Küçükler ise oyun oynayabilmenin mutluluğunu yeni keşfetmişti. Ancak yaşadıkları acılar kolay silinecek türden değildi. Çocukların çoğu, yetersiz beslenmeden kaynaklı ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Psikolojik açıdan ise kaygı bozukluğu, güven problemleri ve topluma uyum zorlukları gözlemleniyordu. Bir sosyal hizmet görevlisi şunu söyledi:
Onlar için basit bir market alışverişi bile büyük bir kaygı kaynağıydı. Çünkü yıllarca dış dünyadan koparıldılar. İnsanlarla konuşmayı bile yeniden öğrenmeleri gerekiyordu. Çocuklar için Amerika genelinde bağış kampanyaları düzenlendi. Yüz binlerce dolar toplandı. Ama ilerleyen süreçte bu paraların çocuklara doğrudan ulaşmadığı, bazı bürokratik engeller nedeniyle yanlış kullanıldığı ortaya çıktı. Bu durum kamuoyunda büyük tepki yarattı. İnsanlar, kabus evinin kurbanları için verilen desteğin bile suistimal edilmesine öfkelendi. Dava kapandıktan sonra bile Turpin ailesi medyanın gündeminden düşmedi. Belgeseller, televizyon programları ve gazeteler bu hikayeyi defalarca işledi. Netflix'in hazırladığı The House of Horrors belgeseli milyonlarca kişi tarafından izlendi. Belgeselde kardeşlerden bazıları ilk kez yüzlerini göstererek konuştular. Bir kız kardeş şunları söyledi: "Annem ve babam bize Tanrı'nın böyle istediğini söylerdi. Ama ben şimdi biliyorum ki Tanrı özgürlüğü sever. Zincirleri değil." Bu sözler milyonlarca izleyicinin hafızasına kazındı. Kurtarıldıktan sonra kardeşlerin bir kısmı üniversiteye başladı. İçlerinden bazıları sağlık sektöründe çalışmayı, bazıları ise sosyal hizmet uzmanı olmayı seçti. Çünkü kendi yaşadıklarını başkalarının yaşamaması için mücadele etmek istiyorlardı. Bir erkek kardeş basına verdiği röportajda şunları söyledi: "Hayatım boyunca zincirlendim. Şimdi zincirleri olmayan çocuklar için savaşacağım." Turpin davası Amerika'da derin bir tartışma yarattı. Özellikle evde eğitim sistemi sorgulandı. Çünkü Turpin çifti yıllarca bu yasal boşluğu kullanarak çocuklarını sistemden uzak tutmuştu. Artık birçok eyalet, evde eğitim verilen çocukların düzenli olarak sosyal hizmet birimleri tarafından kontrol edilmesini öngören yasalar üzerinde çalışıyor. Bu, Turpin davasının topluma bıraktığı en somut miraslardan biri oldu. Turpin çocuklarının hikayesi, insan doğasının karanlık yüzünü gösterdiği kadar, insan ruhunun direncini de gözler önüne serdi. Onlar yıllarca zincirlere mahkum oldular. Ama bir gecelik cesaret 13 hayatı kurtardı. Bugün hala geçmişin izlerini taşıyorlar. Ama her yeni adımda özgürlüğün, umudun ve hayatın tadını yeniden öğreniyorlar. Onların hikayesi tüm dünyaya şu mesajı veriyor: sessizlik ardında gizlenen çığlıklar vardır ve bazen tek bir cesur ses bütün bir karanlığı dağıtabilir. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.